Örgü mü dediniz kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere arkadaşlarım böyle çok güzel bir paspas yapımını ve de yapımı çok kolay olan bir paspas yapımını paylaşmak, anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Kullandığım malzemeleri sizlere söylemek istiyorum. Şöyle kalın bir halı kaydırmaz kullandım arkadaşlarım. Bu tarafını değil, bu tarafını kullandım. Burası zemine gelecektir. Halı kaydırmazlar konusunda içiniz rahat olsun. Gerçekten dayanıklılar arkadaşlar. Böyle şey gibi duruyor ama bunların içlerinde arkadaşlarım şöyle sizlere göstermek istiyorum bir miktar. Bakın şöyle ipler var. Şu şekilde ve bunlar çabuk dağılmasını, parçalanmasına engel oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle biraz şey yapayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ipler olduğu için gayet dayanıklı ve bu daha güzel duruyor. Böyle yere burası temas ediyor. Burayı da öreceğiz zaten, birazdan göstereceğim şekilde. Evet, bir de tığım var 2,5 milim. Kartopunun Angora Natural isimli iplerini kullanarak yaptım arkadaşlarım. Bakın şöyle 3 rengiyle yaptım. Evet, şimdi hemen bunun yapımına, bu güzelliğin yapımına geçelim. Arkadaşlarım, onu da söylemek istiyorum. Dilerseniz bu ipleri, yani şu yerleri kesebilirsiniz. Şöyle ucundan birazcık keseyim. Şu şekilde yapıp kesebilirsiniz arkadaşlar. Ama kesmeden de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi keserseniz çok tüyleneceği için dağılabilir belki. Yani güzel görüntüye sahip olmaz. Böyle gayet güzel, bakın şöyle pufur pufur bir paspas çalışmasını gelin hep birlikte örelim arkadaşlar. Evet, şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle kahverengi ipimle şimdi bu kısmı yapacağım arkadaşlar. Hep birlikte orayı da tamamlayalım. Modelimiz tamamen ortaya çıkmış olacak. Yapım şekli, şimdi şu ilk yerden giriş yaptım. Şöyle tutunuyorum. Bir tane zincir çekiyorum buraya ve şu şekilde ipimi yükseltiyorum. Bunu arkadaşlarım herhangi bir şeye de takabilirsiniz. Cetvel olur, yani böyle kalın şişler olur. Dilediğiniz her şeye takabileceğiniz gibi şu şekilde yaparak, bakın bu şekilde yaparak tekrar bir tane daha aynı yerden alıyorum. Tekrar bir tane daha aynı yerden alıyorum. 3 tane topluyorum, yani bu şekilde her bir yerimden, ipim ince olduğu için. Şimdi hemen bir yana geçiyorum. Bakın aynı yerden giriyorum ve yan tarafa çıkartıyorum tığımı, aldım. Bir tane zincir çektim. Bu burada dururken tekrar bu şekilde bunu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çıkartalım, daha rahat ederiz. Şimdi aldım, bakın yine aynı şekilde parmağımı buradan geçirdim. İkinciyi alıyorum, geçiriyorum parmağımı. Üçüncüyü alıp bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bir yana geçiyoruz yine. Şöyle açayım. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için biraz daha yavaş anlatmak istiyorum. Bakın alıyorum. Birinciyi aldım. Sonra ikinciyi yükselip parmağımla bu şekilde geriye doğru ittiriyorum. Yani şöyle ve böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi son yeri de aynı şekilde buradan çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa topladım ve artık birinci sırayı bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam ederek
Halı kaydırmazı bu şekilde çeviriyorum. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Çekiyorum ve parmağımla ileriye doğru attırıyorum bu şekilde. Hemen ikinciye geçiyorum. Şöyle açarak göstereyim arkadaşlar. Böyle arkadaşlarım. Buraya 2 sıra daha, yani bundan sonra 3 sıra daha hemen yapalım. Evet arkadaşlarım, ben şimdi 4 sıra şeklinde bu kısmı da bu şekilde tamamladım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer devam edecekseniz bu şekilde hangi renkleri kullanacaksanız ondan devam etmeniz gerekiyor. Yani şimdi bu paspas sizin yapacağınız daha büyük olacağı için bunun yanına krem, onun yanına işte bu renkten, hani bu şekilde devam edebilirsiniz. Daha büyük paspaslar yapacaksanız. Bir de arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum. Şayet mesela bu kadar yaptınız. Bu bizim bir karemiz oldu. Hemen üstünden mesela şuradan devam ederek buraya da tekrar şu şekilde başlayıp böyle de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yanını mesela renk istemiyorsanız hemen şuradan aynı şekilde, yani aynı yaptığımız gibi burada yaptığımız sistemle şöyle 10 tane olarak yapıp devam edebilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben bunları 10 sıra, yani 10 delik üzerine kurdum arkadaşlar. 10'ar tane yere bu şekilde yerler yaptım. Ve böylesi de 4 sıra arkadaşlarım. 10'a 4 gibi düşünün. Böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Ayrıca yumuşacık arkadaşlarım. O konuda da içiniz rahat olsun ve halı kaydırmazlara herhangi bir şey olmuyor. Rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Makinede 30 derecede yıkıyorum arkadaşlar ben ve rahatlıkla kullanıyorum. Şimdi bu kenarlarına herhangi bir kenar işlemi yapmanıza gerek yok. Ancak şu kenarını da, buraya yapmasanız da olur arkadaşlar, ama yapmak isterseniz de şöyle bir miktar göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde giriş yapıp, bu ip ince olduğu için 2 katlı da yapabilirsiniz. Bunu tek katta böyle devam edebilirsiniz. Her birinden bir tane çıkartıyorum. Şöyle bir miktar göstereyim yeni videoma rastlayan yeni arkadaşlarım için. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra geri dönüyorum. Aynı yerlerin üzerlerinden bir tane daha alarak bu kısmı bu şekilde kapatabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, gerek de kalmaya da bilir arkadaşlar. Dilerseniz yapın, dilerseniz o şekilde bırakın yaptığımız gibi. Şöyle bakın, kenar kısmını bu şekilde çevirebilirsiniz, bu tarafını. Buraya hiç gerek yok. Bakın şöyle duruyor. Şimdi ben burayı da çevirirken hangi renkle yaptıysam onunla tamamladım arkadaşlar. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.